Berlin'e bahar geldi. Bu videoyu da içeride çekmek olmaz dedim ve kendimi balkona attım. Güneş, size pembe ağacımı da göstereyim. Cumartesi günü Umut'la mantı yaptık. İlk yemek videom olacak. Şimdiden affınıza sığınıyorum eğer bir yanlışlığım olduysa. Profesyonel bir video değil, tamamıyla deneysel. Berlin'de ev mantısı yapan güzel bir yer bulamadığımızdan ötürü evde mantı yapma çabalarımız devam etmekte. Mantı seven bir aile olarak bu sanırım böyle devam edecek. İşten yeni geldim. Biraz sonra bu akşam yemeğini hazırlayacağım. O sırada siz de mantı videomu izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Tarif detaylarını video açıklamasında belirttim. Ancak burada da belirteyim. Şimdilik 1,5 su bardağı kadar un koydum. Yarım su bardağından biraz daha az kadar su koydum. Direkt çeşmeden ya da normal içme suyundan koyabilirsiniz. Bir tane yumurta kırdım. Ve dilediğiniz kadar tuz atabilirsiniz. Genelde 1 ya da 2 çay kaşığı damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Daha sonra yoğurma işlemine geçtim. Kaşıkla başlayıp sonradan elle yoğurmaya da geçebilirsiniz. İlk aşamada ele çok bulaşabiliyor. Biraz yoğurduktan sonra diğer yarım bardaklık kadar unu da ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru ne kadar yoğurursanız o kadar kolay açabilirsiniz. Yoğurma işlemi bittikten sonra nemli bir havlu kağıdı hamurun üzerine kapatıyorum ki dinlensin. O sırada ben iç harcını hazırlıyorum. Elimde 2 yumruk kadar kıyma, 2 küçük boy soğan, tuz ve karabiber var. Soğanları ince ince kıyabilirsiniz ya da blenderdan geçirebilirsiniz. Ben blenderdan geçirdim. Çünkü küçük küçük kalmasını istiyorum. Sonra maydanoz ekledim. Maydanozu ilk aşamada unutmuştum. Daha sonra kıymayı, maydanozu, soğanı, tuz ve karabiberi bir kasede iyice karıştırıyorum. İç malzemem hazır. Hamurum da yeterince dinlendi. Artık bezelere ayırıp açma işlemine geçebilirim. Benim alanım dar. O yüzden küçük bezeler yapıp küçük hamurlar açacağım. Hamur açma işleminde çok profesyonel değilim. Ama Berlin'de güzel mantı yapan bir yer bulamadığımız için evde bir şekilde kendim yapmaya çalışıyorum. Küçük bezelerle küçük hamurlar açıp düzgünce kesip içlerini doldurup mantı yapmayı planlıyorum. Dinlendirilmiş hamuru biraz daha unlayıp tekrar tezgahta yoğuruyorum. Eşit bezelere ayırdıktan sonra kalan bezeleri tekrar kaba koyup nemli havlu kağıtla tekrar kapatacağım. Daha sonra elimde kalan bezeyi de açma işlemine başlayacağım. Annemden öğrenmiş olduğum bir tüyoyu sizlerle de paylaşmak isterim. Hamuru açmayı bitirdiğinizde hamuru ters çevirip kesme işlemini ve doldurma işlemini yaparsanız mantıları katlamak kolaylaşır. Hakikaten de kolaylığını gördüm. Siz de deneyin derim. Hamuru çok kalın açmadım, çok ince de açmadım. Gözleme yapılabilecek kıvamda bir hamur diyebilirim. Kare kare kestikten sonra içlerini dolduruyorum ve kapatırken köşeleri karşılıklı gelecek şekilde üçgen şeklinde kapatıyorum. Biraz daha açtırıyorum. Böylece hamur biraz daha incelmiş oluyor. Çok aşırı ince açamadığım için bu yararlı bir işlem oluyor benim için. Hamurlarımı açtım.
İlk katta yağlı kağıda koydum. Yağlı kağıdım bittiği için diğer katları havlu kağıda koyup hamurlarımı üzerlerine dizdim. Suyumu kaynattım tenceremde. Suyumun içerisine biraz tuz atıyorum. Göz kararı. 1 çay kaşığı, 2 çay kaşığı olabilir. Hamurlar yapışmasın diye biraz da zeytinyağı kattım. Şimdi havlu kağıda ve yağlı kağıda dizmiş olduğum mantılarımı suyun içine atıyorum. Pişirme önerisi olarak yine annemin öğrettiği mantı pişmeye başlayınca hafif hafif köpük çıkartacak. İleride de videoda çektim. Bu köpük kesilince mantı pişti demektir. Yine güvenemezseniz tadabilirsiniz. Kıymalar pişip pişmedi mi diye. Ben genel olarak bu yöntemi kullanıyorum. Hakikaten de işe yarıyor. Mantıları suya attıktan sonra hafifçe biraz karıştırıyorum zedelemeden ki birbirlerine yapışmasınlar. Bahsettiğim köpük burada. Bu beyaz köpük kesildiği zaman mantınız pişti demektir. Bu sırada mantının pişmesini beklerken üzerine için sarımsaklı yoğurdu hazırlamaya başladım. 2 diş sarımsağı ezdim. Üzerine kaç kişi yiyecekse o kadar, dilediğiniz kadar yoğurt koyabilirsiniz. Biraz tuz koydum. Böylece bir yandan sarımsaklı yoğurdumuz da hazır oluyor. Ben bir yandan da salatamı yapmıştım. Mantının yanına salata hakikaten güzel gidiyor. Aynı zamanda üzeri için tereyağlı pul biberli yağ yapmak istiyorum. Onu da bir yandan hazırlıyorum. Bu sırada mantım pişti. Gördüğünüz gibi köpükleri gitti. Artık süzme aşamasına geçebiliriz. Bu noktada salatamı da görüyorsunuz. O da hazır. Mantıları nereye koyacaksanız onun için bir servis kabı da hazırlamanız lazım. Artık süzebiliriz. Süzerken dikkatli olmanızda fayda var. Mantıları süzdükten sonra tekrar mantıları pişirdiğim kaba biraz zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağını çiğden koymak istemiyorum. Çok mas kokmasından hoşlanmıyorum. Birazcık zeytinyağının ısınması yeterli. Yakmayın sakın. Mantılarımı servis tabağıma aldım. Zeytinyağım da biraz tıkırdamaya başladı. Bu noktada ateşten alıyorum ve yavaş yavaş bütün mantılarımın zeytinyağıyla buluşmasını sağlıyorum. Tencerede kalan yağlar içinde servis tabağından biraz mantı alıp tencereme koyuyorum. Oradaki kalan yağları da almak için. Bütün lezzet orada. Böylece mantıyı yağlama işlemimiz tamam oluyor. Mantınızı karıştırmayın çok fazla. Çok narin davranmanız gerekiyor. Yoksa ezersiniz. Sonuçta midemize gidecek bir problem değil ama görüntüleri bozulmasın. Kıymaları aşırı derecede dışarı çıkmasın. Mantımız hazır. Artık servis yapabiliriz. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Çok profesyonel bir iş değil ama biz sevdik. Gayet lezzetli yedik. Berlin'de bulabileceğimiz en güzel mantılardan biri olduğunu düşünüyorum. Burada da tereyağını kızdırıyorum. Sonuç olarak mantımız servisi hazır. Afiyet olsun.